Merhaba arkadaşlar. Bugün çok merak edilen konunun detaylarına gireceğim. Bir önceki videoda bahsetmiştim ancak vaktim oldu. Binekleri anlatacağım sizlere. Çok soru geliyor. Nerede ne var bilinmiyor. Neye göre yapılıyor bilinmiyor. Ama bunun öncesinde etkinliğe değineceğim. Çok güzel bir etkinlik geldi. Neden güzel arkadaşlar? Festival diye geçiyor şu anda. Kamp ateşi şöleni var. Yine ihtiyacınız olduğu paketi alabileceğiniz bir şekilde etkinlik. Mesela benim ihtiyacım buna vardı. Şimşek kristaline, işte magma kristaline, teçhizatlara yönelik yani aynı zamanda da içinde mücevher var. Bu tükendi. Buğday tarlalarında tecrübe puanı, aynı zamanda kaliteli altın yakaladık, hızlandırma. Bunu zaten biliyorsunuz, her seferinde söylüyorum. Fiyat performans açısından açmanız sizin avantajınıza. İçeriği İyi. Fiyata bakınca da makul. Atlarla alakalı paket var. Aynı şekilde avantajlı, güzel. Öneririm. Daha sonrasında tabii ki yaptığınız harcamaya göre tema alıyorsunuz arkadaşlar. Fırsat bu fırsat. Ama benim bütçem kısıtlı. Ben sürekli oyuna yatırım yapamam abi. Bu ne arka arka etkinlik geliyor derseniz bu etkinlik kolay kolay gelmiyor. Bunun dandiği geliyor. Bu win-win tamamen. Çünkü tema da size aynı zamanda işte can veriyor, saldırı veriyor ve efsanevi temayı veriyor şu an size. Bilginiz olsun. Ama şu bu gerçek. Oyun birinci senesine yaklaşıyor. Bütçeniz kısıtlıysa şu an harcama yapmayın. Kendinizi ekime saklayın arkadaşlar. Sonuçta birinci yılı daha ihtişamlı bir şey yapacaktır diye düşünüyorum. Yani oyunun kendi ihtişamına yakışır şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Ama şu anki etkinlikte çok avantajlı etkinlik. Çünkü Midas'ta da aynı zamanda çark var arkadaşlar. Harcamalarınızın çarktan karşılığında ödüllerini alıyorsunuz. Ayrıyetten Elçinin Altın Hasadı'nda yeni tema geldi. Biliyorsunuz bunu da görmüşsünüzdür. Bunda zaten çekiliş jetonları Obsidian aracılığıyla 20K'lık imparatorluk parası harcayıp da yapabilirsiniz. Bunu beğenmediyseniz elinizdeki akikleri biriktirip bir sonrakinde değerlendirebilirsiniz. Çünkü benim aldığım duyuma göre arkadaşlar, yeni yılda yeni bir krallıktan kastım ne onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum Romalılar. Buraya bir yeni krallık gelecek diye duydum. Ve yeni tema, kale iç teması gelecek diye duydum. Bilginiz olsun. Birinci yılda bekleyebilirsiniz. Ama şu anki etkinlik güzel mi? Güzel. Harcamaya değer mi? Değer. Bütçeniz varsa kaçırmamanızı ben size tavsiye ederim. Gelen oyunu da beğendim. Ya bu reklamlarda hep böyle işte Instagram'dır bilmem nedir hep böyle kolpa reklamlar vardır ya oyunu tanıtırken size böyle gösterir. Hatta şöyle girelim. Ama oyunu yüklersiniz çok başka bir oyun çıkar içinden. Ben hep bunları severim. Sağ sol yapıp böyle kendini güçlendirmeyi birçok reklam içeren şeyde bunlar var zaten. Böyle olması hoşuma gitti. Yani sonunda şunu oynama keyfine erdim. Ben seviyorum bunu. Şu an öylesine oynuyorum. Bilgisayarda oynamak zor arkadaşlar. Bilgisayarda oynanış şeklini sevmiyorum. Kontrolü çok zor. O yüzden telefondan daha keyif verici. Hadi babacığım. Süper. Boss da gitti. Bu kadar. Ben beğendim. Yani oyun içinde gelen oyunu da beğendim ve ödülleri de zaten bahsetmeye gerek yok. Görüyorsunuz sarı kafa veriyor size. Hızlandırmalar veriyor ve kaynak veriyor. Üstüne çok rahat bir şekilde şeyler için söylüyorum. Çıkalım 11'i oynamayacağım. Vakit kaybetmeyelim. Hani kabile kestir bilmem nedir harcama yaptır bunları takas et kısmında kolaylaştırıyor. Bayağı beğendim o yüzden. Buradan zaten görevler belli. Onlara göre sandık alıyorsunuz. Buradan da gün içinde giriş yaptıkça her gün buradan da alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonrasında
Bu oyun oynadıkça da sandık alıyorsunuz. Bunları takas ederekten harcıyorsunuz. Ben bayağı beğendim. Güzel bir etkinlik. Beklemiyordum. Yakında çöl de geliyor. Yatırım yapmak isteyenler için ideal bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bilginiz olsun. Zaten hani ben yapmadığım şeyi size önermiyorum. Görüyorsunuz. Yapmadığım bir şey hiçbir zaman size kalkıp da bunu yapın, şunu yapın önerim demem. Yani kendim nasıl ilerliyorsam size de aynı şekilde destek olmaya çalışıyorum. Geçelim bineklere arkadaşlar. Bineklere geldiğimizde şimdi öncelikle süslemeyi nasıl açacaksınız? Birçok kişi bunu açmayı bilmiyor ve çok yanlış ilerliyor. Kısıtlı da imkanı olanlar için acil video atma ihtiyacı duydum. Çünkü bizim grupta da var. Hala soruyorlar. En güzeli video ile cevap vermek. Yazsanız da bir süre sonra yazışmaların üstüne yeni yazılar geldikçe arkadaşlar görmüyor. Hayvan araştırmasında bunlar arkadaşlar içgörü puanı. Burada kullanılan şeyler içgörü puanını değerlendiriyorsunuz. İçgörü puanını da birkaç şekilde elde ediyorsunuz. Her detaya değineceğim. İçgörü puanı elde etmek için çiftleştirme yapabilirsiniz. Bu size içgörü puanı kazandırır. Ne kadar değerli at çiftleştirirseniz içgörü puanı da o kadar yüksek oluyor. Ama tabii ki de hani 7 puan, 10 puan gibi böyle miktarlarda. Onun dışında mağazadan paket alıyorsunuz. Az önce gösterdiğimiz gibi. Bir de etkinliklerde işte bu şekilde gelirse etkinlik olaraktan her gün giriş yaparaktan size belli bir içgörü puanı veriyor. Bu içgörü puanları değerli. Neden? Teknik puan gibi düşünün bunda, restorasyon gibi. Araştırma ile vesaire alakalı değil. Süresiz bastığınız an açılan bir etkinlik. Benim iki ana kompum vardı. Mızrak ve süvari. Herkes sağ tarafa yönelmiş durumda. Ama bu yanlış. Çünkü sol tarafta arkadaşlar eşyaların açılacağı kilit burası. Buralara bir vermeniz yeterli. Benimkiler biraz gelişmiş durumda şu anda. Sonra buraya bir verdiğinizde süs eşyasını açmış oluyorsunuz. Ve süsleme atölyesi çok kıymetli. Sizin oradan gidip de buradan vereceğiniz bir tane içgörü puanını buraya harcayıp da 1,5 buff alacağınıza süsleme atölyesinden şöyle göstereyim eşyamı. %7,6 birinci seviyesinde %1'liği zaten alıyorsunuz. Üstüne bunu güçlendirebiliyorsunuz ve istediğiniz an eee, atınıza uygulayabiliyorsunuz bunu. İster birinin atını uygulayın, ister diğerinin. Tabii ki örnek veriyorum bu süvari için teçhizat. Süvarilerde kullanabilirsiniz. Bunu da güçlendirmek için yine bir materyale ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu da ıssız çölde, mağazadaki paketlerde ve kabilelere karşı seferberlikte alabileceğiniz bir ham madde. Bilginiz olsun. Buradaki bonus oranları da gördüğünüz gibi gayet yüksek. Ama sadece bu bonusu vermiyor. Üstüne niteliği de var. Bir özelliği var bu eşyanın. Bunu da geliştirebiliyorsunuz. Şu an mesela bunda korkutma var. Bu ne demek? Yalnızca bir savaş hedefi varsa binekli kahramanın hasarı 5,74 artıyor. Yani birebir kapıştığınız zaman bu özellik hasarını 5,74 arttırıyor. Mesela 12 seviye gök gürültüsü özelliği olan bir eşyam var. 20 seviye olduğunda bu seviye atlayıp mızraklar can açılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha önceki videolarda gösterdim ama izlenmiyor ya da gözden kaçıyor ve tekrar sorusu geldiği için detaylı olarak baştan anlatıyorum. 20. seviyede can açılacak. Sonrasında verdiğiniz her yetenek canı arttıracak, can bonusunu. Ondan sonra beceri hasarı açılıyor zaten. 3 seviyelik bir eşya bunlar. Bilginiz olsun. Bunun gök gürültüsü özelliği de normal bir saldırıyı başlattıktan sonra %70 ihtimalle neredeyse %100 kahramanın bir sonraki beceri hasarını 3 saniye boyunca 7,65 arttırıyor. Bakın gerçekten çok güzel bir özellik.
Ve bunu da güçlendirdikçe daha da artıyor nitelik. Bunu arttırabilseydik, şurada materyalimiz olsaydı daha da yükselmiş olacaktı. 8.3'e çıkacaktı. Sonra 8.95, 9.6, 10.25. Sonra mor yeteneğe dönüyor. Oranlar burada belli. Sonra sarı, sonra kırmızı. Ama burada şöyle bir nokta vardı. Bilmeyenler için söylüyorum. Şu anki bu geçirme işlemi %100 garanti bir seviye atacak. Ama burada %90'a düşüyor. Burada 80'e, burada 70'e, burada 60'a düşüyor. Yani siz bunu yükselttikçe başarı oranı düşüyor. Bu her zaman artacak diye bir kaide yok. Yeri geldiğinde sabit kalıyor, hiç geçmiyor. Yeri geldiğinde bir geriye atıyor sizi. Hiç yükseltmediğinizi de varsaymıyorum. Daha da eksiye düşüyorsunuz. Siz mesela bunu üçüncü seviyeye geçirdiniz, 4 atacaksınız. Bir anda sizi 2'ye de atabiliyor. Daha büyük kayıp yaşayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu eşyaların diğer bir özelliği, iki tipi var. Savunma ve saldırı buff'ı veren. Savunmaları arka planda duranları koydum. Ben savunma ağırlıklı mızraklar dayansın diye savunma tercih ettim. Boudica'ya da savunma verdim. Bunun özelliği muhafız düzeni mesela. 500 birim alan içinde yer alan savaştaki her müttefik birlik için binekli kahramanın yani Boudica'nın zırhı 5.74 artıyor. En fazla da 17-21 olarak birikiyor. Bunda da yine gök gürültüsü var. Peki sadece bu özellikler mi var? Hayır arkadaşlar. Bakın, becerikli gelebilir. Becerikli özelliği var. Ne diyor? Savaşta her 6 saniyede bir binekli kahraman hareket etmeden önce şu etkileri kazanma ihtimali var. %60 ihtimalle. Yarıdan fazla yani. Şansı yüksek. Strateji hasarı 3 saniye boyunca. Bu gelseydi becerikli, ben bunu Kiros'a veremezdim. Strateji üzerine çünkü. İşime yaramazdı. Hamle yeteneği var. İkincil vuruş var bakın. İçgörü var. Gök gürültüsü, direniş, kan öfkesi, katmanlı zırh, kan borcu, boyun eğmez, muhafız düzeni, yalnız kurt. Bu şekilde gidiyor. Yani birçok özel etki alma şansı var bu eşyayı oluştururken. Bunlardan herhangi bir tanesi denk geliyor. Sarılar, renginden de anlayacağınız gibi daha üst seviye yetenekler. At gibi düşünün. Bunları yakalamak daha zor. Genellikle ben birkaç tane denedim, bozdum. Parçaladığınızda da teçhizat gibi tamamını iade etmiyor. 10 taneyle oluşuyor. 5 tanesini size iade ediyor. Peki bu göktaşı çeliğini nereden elde ediyoruz? Mağazadan alabiliyoruz. Issız çöl etkinliğinden alabiliyoruz. Kabilelere karşı seferberlik ve VIP mağazadan temin edebiliyoruz. Bozarsanız yarısı iade, bilginiz olsun. Ben neden bozdum? Gelen özel etkiyi beğenmedim, o yüzden bozdum. Pişman mıyım? Değilim. Zaten size bozarken söylüyor yarısını iade edeceğini. Böyle göstereyim. Bakın 5 tane iade. Ama bunu yapmak için 10 tanesine ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Bütün detaylara giriyorum. Umarım aklınızda hiçbir soru işareti kalmaz. Bu video eğitici bir video olur sizler için. Kılıç için savunma ve saldırı. Özel etkiler değişebiliyor arkadaşlar. Bakın, yıldız bağı, alevli uç, doğal seçilim geldi. Bunlar mızraklıda yoktu farkındaysanız. Süvaride yalnız yiğitlik, kaynayan kan, seferberlik, zincir katili gibi daha farklı sarı yetenekler var. Ama beyaz yetenekler temelde birçoğu aynı, çok az farklılıklar var. Bilginiz olsun. Yani mesela burada itibar yok. Bakın, itibar diye bir yetenek yok ama süvaride itibar var. Korkutma, itibar, bakın. Yetenekler yani teçhizatların
Bu süslemelerin yetenekleri değişebiliyor. Bilginiz olsun. Gelen yeteneği de bakın. Beğenmiyorsanız, elinizde malzeme varsa bozabilirsiniz. Ha, malzemem yok diyorsanız o yetenekle ilerleyeceksiniz. Ama değerli teçhizatlarda yani bu süslemelerde. O yüzden olmuşken düzgün olsun diye ben bozup sıfırdan yapıyorum. Evet, araştırmaya döndüğümüzde buraya kadar anlattım. Buraya kadar bir verdiniz mi süsleme eşyanız açılıyor. Süsleme eşyaları çok çok önemli. Buff'ları çok yüksek. Üzerine yetenekler de var arkadaşlar. O yüzden mutlaka bu sağ tarafta, düzeltiyorum sol tarafta ilk önceliğiniz burası olacak. Şu alanı açıyorsunuz. Birer tane vermeniz yeterli. Ya benim bu taraflar dolu. Neden dolu? Binekler kıymetli. Ustalık kazancını arttırıyor. Ustalık kazancı ne arkadaşlar? Onu da göstereyim. Bakın ustalık bu. Aradıkça ustalık puanı kazanıyorsunuz. Peki bu ustalık dediği ne? 17.660 puan diyor. Ne bu? Bu da şu demek. Ben 20.000 puanı geçersem mavi at olasılığı düşecek, mor ve sarı at olasılığım artacak demek. Ben şu an 5 ile 20.000 arasındayım. %88 ihtimalle bana mavi veriyor. %11.34 mor veriyor. 0.05 sarı veriyor. Ustalığınız ne kadar yüksekse değerli at çıkartma şansınız o kadar fazla. Ha böyle çok aşırı bir fazla mı? Değil. Ama şimdi bir %9'luk bir şans var, bir de %17'lik bir şans var. Ve gerçekten de bazen mesela bugün 10 tane şey attım, düdük çaldım, 5 tane mor geldi. Düşük bir ihtimalle ama geldi. Oradaki sol taraftaki bu ustalık puanını gitgide arttırıyor. Her binekte örnek veriyorum düdük çaldığınızda binek geldiğinde mavi size 10 ustalık puanı veriyorsa burası sayesinde 20 veriyor. İşte mor size 20 ustalık puanı veriyorsa bu yetenek sayesinde 30 veriyor. Daha fazla ustalık puanı kazanmanızı sağlıyor. Burası nedir? Özellik mutasyon ihtimalini arttırıyor. Daha gelişmiş özellikler alabiliyorsunuz. Yani bu sol tarafı tamamen binekleri geliştirmeye, daha iyi binekler yapmaya, daha iyi binekler bulmaya, çiftleştirirken daha iyi özellikler bulmak için düşünebilirsiniz. Oranları çok yüksek değil ama bir ihtimal bile arttırmak o bineğin daha iyi yetenekler bulmasını kolaylaştırıyor çiftleştirirken. Özelliğin kalıcılık ihtimalini arttırıyor. O yüzden ben öncelik olarak sol tarafa gittim. İçgörü puanı arttırıcı bir etki bu da yine. Ben sola gittim. Sağ tarafta da iki tane kompum olan yetenekleri biraz geliştirdim. Sola biraz daha devam edeceğim ben. Buraya size kesinlikle solu kasın ya da sağ kasın diyemem. Ama şunu net olarak söylerim. Süsleme eşyasını açmak için şu beşliğe kadar gelmeniz gerekiyor. Şu eşiği mutlaka açmanız lazım. Bunu size net öneriyorum, tavsiye ediyorum. Sonrasını size bırakıyorum. Genellikle ağırlıklı taraf sağ tarafa yöneliyor. İşte buradan tüm birim türlerinin saldırısı. Buradan yani şu var. Bu özellikler sadece binekli birlikleriniz için geçerli. Bilginiz olsun. Siz kılıçlı ekibinize sunmazsanız zaten buradaki buff'ları kullanamayacak. Bu da ne demek? 3, 6, 9, 12 tane at harcayacaksınız. Gerek var mı şu an benim için yok. Burayı açmak için ama ben hepsine içgörü puanı harcamam gerekiyor ve az buzda değil buradaki içgörü puanları. Bilginiz olsun. Sol taraftan biraz daha fazla istiyor. O yüzden ben buraya öncelik vermedim. Düşünmüyorum da mesela ben çünkü kılıçlı kıtasını burası daha çok krakenler için. Kılıçlı kıtasını zaten at yapmayacağım şu an. Ya çünkü zaten savaşa sürmüyorum. Onun için gidip de içgörü puanlarımı buraya harcamak mantıklı gelmiyor bana. Okçuları sürüyorum ama yine de önceliğin bineklilerin daha iyi gelmesi, daha gelişmiş olması. O yüzden sol tarafa yönelmiş vaziyetteyim ben.
Ama tabii ki tercih sizin. Siz bir Kraken'seniz burayı fullleyeceksiniz. Çünkü hepsini sahaya sürüyorsunuz. Buradan saldırı alacaksınız. Hasar artışları alacaksınız. Savunma alacaksınız vesaire. Gelelim bineklerimize. Bendeki bineklerden mesela bir tanesi dalga süren adı. Yani bunun ben özel isim vermedim. Bunun oyun verdiği isim dalga süren. Mizacı neymiş? Şevkliymiş. Arkadaşlar şimdi bunların da şöyle bir buff'ları var. Yani daha doğrusu çiftleştirirken dikkat edebileceğiniz noktalar var. Şevkli demek bu mizaca sahip yavru binek mutasyon yoluyla yeni bir özellik kazanma ihtimali daha yüksekmiş. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Siz bu şevkli atı çiftleştirirken yeni bir özellik kazanma ihtimali daha fazla diğer atlara göre. Bunun kudreti ve kuşatması çok iyi. Kudret olduğu için Bodika'ya verdim. Normal saldırı hasarda %4 azaltıyor. Yani savunma atı. Üstüne çok güzel de kudret veriyor. Güzel bir at. Zaten yeteneği de mor. Bu yeteneklerin de beyaz, mor, sarı, kırmızı gibi seviyeleri var arkadaşlar. Şimdi hepsine bakacağız. Atınızda dikkat edeceğiniz şey şu. Özelliği ne öncelikle? Bunun gücü kudret ve kuşatma. Gidip de şimdi bunun strateji komutanı vermenin anlamı yok. Kudret komutanı vereceksiniz. Mesela Ramses'te ne var? Strateji, zırh. Mizacı neymiş? Savaşçı. Savaşçı atı ne peki? Savaşçı atları kudret hasarı özellikleri kazanma ihtimali daha yüksekmiş. Yani siz savaşçıları çiftleştirirken bunu düşünmeyin. Şöyle göstereyim. Bir tane savaşçı. Fark etmez hangisi olduğu. Bununla örnek veriyorum. Şu an yapmayacağım. Bunu çiftleştirirseniz normalde birbirine karışıyor. Neler karışıyor? Mesela bakın bunda kudret ve kuşatma var. Bunda eee, strateji ve savunma var. Yani tamamen baştan bir at yaratılacak. Çünkü 4 özellik de farklı. Bunda 2 tane fark var, bunda 2 tane fark var. Çiftleştirirken diyecek ki her şey gelebilir. Ama bu savaşçı olduğu için kudret hasarı özelliği ihtimalinin gelme ihtimali daha fazla. Yani büyük ihtimalle buradan kudreti alacak. Buradan strateji silinecek ve savunma ya da buradaki kuşatmada %50 ihtimalle denk gelecek. Ama büyük olasılıkla %50 kudret ya da strateji olmayacak. Bu büyük ihtimal kudret olacak. Neden? Bunun mizacı çünkü ikisi de savaşçı ve savaşçılarda özellik atanırken çiftleştirmede kudret ihtimali daha fazla oluyor. Onun dışında atlarımı göstereyim bir yandan da oradan ilerleyeyim. Düdük varsa sizin için çağıracaktım. Ee, Musa'ya verdiğim at zırh ve kuşatma. Defans ağırlıklı bir paladin. Mizacı muzip. Neymiş muzip? İnatçı ve asi asla uyumlu değil. Bu mizaca sahip yavru binekler hiçbir buff'ı yokmuş. Bir özelliği yok. Ben bunu mantık olarak şöyle düşünüyorum. Bunu da çiftleştirirsem, hani yok olmasını istemediğim bir buff varsa bunun bir özelliği olmadığı için karşı tarafın buff'ını alır diye düşünüyorum. Hani bazen iki tane buff'lı atı birleştiriyoruz ya da buff'lı ile buff'sızı birleştiriyoruz. Değişik bir şey çıkıyor. Bunda bozulmayabilir diye düşünüyorum ama tabii ki o demek değil bu. Bilginiz olsun. Bir özelliği yok demek. Bunda da demir sırt özelliği var. Kudret hasarını azaltıyor. Yani Kiros'un arkasına çok sağlam iki tane defansif at verdim. Bodika'nın kudretini de arttırırken zırhımızı da buradan yüksek tuttum. Kiros'taki at da azgın alev. Kudreti çok düşük, zırhı da düşük. Ama özelliğine baktığımızda kahramanın pasif beceri kudret hasarını %7,6 arttırıyor. Arkadaşlar Kiros'un hasarları neydi? Pasif hasar. O yüzden bu onun için çok büyük bir nimet.
O yüzden şu an bu atı kullanıyorum. Mesela Atilla'daki atımda rastgele verdim Atilla'ya şu an. Hani at gözümün önünde olsun. Çiftleştirirken unutmayayım diye. Çift yetenekli bir at. Ve bir tanesi sarı, güçlü, kudret ve kuşatma var. Bir tane yeteneği sıra tabanlı beceri strateji hasarı. Ya aslında Hannibal atı oldu bu. Ya da Belisarius diyebiliriz. Bende de onlar yok. İkincisi de taktiksel görüş, sarı yetenek, binekli kahraman ikincil vuruş, beceri strateji hasarı. Bakın strateji, kudret değil. Şu an bunu öylesine tutuyorum. Ana yetenek kudret olsa da özellikleri kudret üstüne değil strateji üstüne. Böyle bir at bu da. Ve bu çift yeteneği kazanabilmesi o araştırmada sol tarafa yöneldiğim için. Yoksa çok istisna iki yeteneği de saklaması. Bilginiz olsun. Çok büyük şans iki tane yeteneği de alması. Genelde yok ediyor, tek yetenek bırakıyor. E, Guan Yu'da şu an bu var. Bunun mizacı neydi? Tetikte. Buna da bir bakalım. Tetikte ne demekmiş? Strateji hasarı özellikleri kazanma ihtimali daha yüksek. Yani adam kabak gibi yazmış. Abi sen tetikteyi çiftleştiriyorsan ben sana özellikle strateji veririm. Daha yüksek demiş. Ve gördüğünüz gibi iki yetenekle strateji üstüne. Yani tetikte atlarını çiftleştirirken daha çok strateji komutanlarınıza yönelik düşünebilirsiniz özelliklerini. Ya da bunu kırmak için tetikte yerine başka bir taneyle çiftleştireceksiniz ki örnek veriyorum savaşçıyla kudretin olma ihtimalini de bir yandan arttırıp yarı yarıya getireceğiz en azından. Gidip de bunu Muzip'le çiftleştirirseniz hiçbir buff'ı yok. Büyük ihtimal özellikle strateji gelecektir. Ama siz gidip tetikte ile savaşçıyı çiftleştirirseniz kudret ya da strateji ihtimalini %50-%50'ye getirmiş olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunda ne var? Savaşçı var zaten. Savaşçı kudret hasarı özellik kazanma ihtimali yüksek. Bakın ikinci vuruş beceri kudret hasarı. Yani Lubu'ya göre. Bakın bundaki strateji hasarıydı. Ama Lubu kudret vuruyor. Ama Guan Yu kudret vuruyor. Bende strateji vuran ne var? Ramses var. Ama ikinci vuruş becerisi var mı? Yok. Ramses'in becerileri aktif yetenekler. Aktif beceri olsaydı Ramses'e giderdi. Bakın biri sıra tabanlı, biri ikinci vuruş. Ramses'e hiç uymuyor. Bunlara dikkat ederek değerlendirin. Arkasına ne koydum? Ramses'in Charlemagne'de hasarı azaltan bir at var. Strateji ve zırh, savunma ağırlıklı. Lübum'da ne var? Kudret ve strateji. Bu özellikler güzel değil ama buna ne diyelim? Yetenekler güzel değil ama özelliğe baktığımızda binekli kahramanın normal saldırı hasarı neredeyse %20 artıyor. Bunu hiçbir yüzük veremez arkadaşlar. Çok yüksek bir buff. Zaten sarı yetenek. O yüzden şimdilik Lubu'da bunu kullanıyorum. Ufak bir de kudret de var yeteneğimiz. Allah bereket versin. İleride değiştirebilirim, güçlendirebilirim. Örnek veriyorum, buffsız gelirse ya da yine bir savaşçı gelirse savaşçıyla çiftleştirmeye gayret göstereceğim. Çünkü savaşçılar kudret hasarı özelliği veriyor. Kalkıp da bu atı gidip de bir tetikteyle çiftleştirirsem yakma ihtimalim çok yüksek. Azgın Alevi zaten gösterdim. Şevkli. Şevklerin yeni bir özellik kazanma ihtimali daha yüksek. Theodora'ya da şimdilik bunu verdim. İyileştirme etkisi 8.74 çok yüksek bir buff. Zırh ve kuşatma, savunma ağırlıklı. Şu an elimde bir tane boşta bu var. Kudret ve zırh çok güzel aslında kudret ve zırhı ve çift yetenekli. Bunu Lubu'ya vermeyi düşünüyorum. Ama işte şurası sıra tabanlı değil de zaten strateji kötü. Strateji hasarı yok. Yani yine bu biraz daha böyle şeye kaymış. Hannibal Belisarius tarzına kaymış. Mükemmel bir at olurdu.
Hem kudret hem zırh hem buradan yetenek olaraktan savaş ustasından %6 alacak. Sıra tabanlı yeteneğini vuracak. Hem de buradan normal saldırısı 15,3 artacak. Güzel bir at. Şimdilik saklıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yaylı atı korkusuz. Korkusuzlarda da ortak özellik kazanma ihtimali yüksek. Gördüğünüz gibi iki tane yetenek. Yani bakın sol tarafı geliştirdikten sonra bende çift çift yetenekler ne kadar fazla oldu atlarımda. Bunların hepsini o sayede elde ettim. Aktif beceri kudret hasarı. Bakın şu strateji hasarı olsa Ramses için güzel. Birliğin aldığı hasar da azaltıyor. Aktif beceri kudret, aktif yetenek kudret vuran bende şu an aklıma gelen bir komutanım yok. Bir Guan Yu'nun yeteneklerine baktığımızda pasif, ikincil vuruş. Atilla'da zaten hasar vuran bir yetenek yok. Aktif yetenek bakım var ama bu tamamen kritik vuruş oranını arttırıyor. Bir hasar çıkmıyor. O yüzden o da şu an bir işime yaramıyor. Boşta duruyor. Ama güzel atlar elde edebiliyor muyuz? Elde edebiliyoruz. Ben o yüzden öncelik olarak sol tarafa gidiyorum. Bilginiz olsun. Sağ taraf daha çok krakenlerin, balinaların yöneleceği bir taraf. Bence sizler de sol tarafa önce yönelin. Sağlam binekler elde edin. En azından sınırlı sayıdaki birliklerinize vereceğiniz atlar üst seviye olsun. Önemli çünkü. Yani hatta şöyle kıyaslama yaparsak çok basit yüzükle. Bakın 4,8 ve 20 seviye bir yüzük ve 4K'lık bir yüzük bu. Bakın. Yani verdiği yetenek ve buff'ları atların çok korkunç. Kumandan hasar 4,4. Atlar korkunç derecede buff veriyor. O yüzden atınız iyi olsun. Bineklerinize yatırım yapın arkadaşlar. Onun dışında unuttuğum bir şey var mı? Binek yönetiminden zaten in bin yapıyorsunuz. Buradan neyle neyi çiftleştirip bunu elde ettiğimi görüyorsunuz. Muzip'le Korkuz'u çiftleştirmişim. Bakın iki yeteneksiz. Hop şevkli ve yetenekli bir at çıkmış. Bakın buradan nelerle çiftleştirdiğinize bakabilirsiniz yeteneklere. İki mor çiftleştirmişim. Yine mor elde etmişim. İki mor daha çiftleştirmişim. Sonra sarı elde etmişim. Bu da mavi mavi mavi. Sonrasında elimize geçen at. Şöyle çift yetenekleri göstereyim. Bakın kırmızı yeteneği harcadım bunun için. Çok işime yarayamayan bir attı. Kırmızı yetenek de elde ettim. Ama sonucunda yani çift yeteneği buradan koruya koruya bayağı iyi noktalara getirdi. Ama şu an at işime yaramıyor. Görüyorsunuz. Binekler bu şekilde arkadaşlar. Pazar günü canlı yayın bir sohbet yapar mıyız? Büyük ihtimal yaparız arkadaşlar. Ondan da bir bahsedeyim. En kudretli imparatorlukta öndeyiz. Rakip zayıf, o yüzden çok kasmıyoruz zaten. Hani yüklenilecek bir yan yok şu anda. Bayağı farklı da öndeyiz. Düşük puanlar. Saldıran taraf olacağız. 30'la kapışacağız. 30'da şöyle kısaca göstereyim. Sıralamaya baktığımızda rakibimiz bu şekilde. 90 milyon çok fazla adamı var. İttifak olarak da 3 tane ittifaka bölünmüş durumdalar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım binekle alakalı aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa da yorumlarda buluşalım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.